Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Bu sefer Narsil'e bakıyoruz. Efsane kılıcı inceleyeceğiz. Ama öncesinde hikayesine bakacağız. Sonra ismi olan Orta Dünya'da ismi olan silahların birkaçını tanıyacağız. Ve en son United Cutlery'den piyasaya sürülmüş olan efsane ürünlerden birini inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz Narsil'in parçaları. Narsil, ilk çağda Novgorodlu demirci Telkar tarafından yapılmış bir kılıç. Kendisi Orta Dünya'nın en ünlü demircilerinden Gamil Zira'nın öğrencisi. Doğal olarak o da oldukça başarılı bir Orta Dünya demircisi haliyle. Kendisi Mavi Dağlar'da Novgorod'da yaşıyor. Novgorodlu bir cüce. Bu bölgede Ateş Sakal cücelerinin bölgesi olarak biliniyor. Telkar'ın ismiyle veya isminin anlamıyla ilgili çok fazla bilgi yok. Hatta iddia o ki Telkar bir cüce ismi değil. Çünkü Tolkien dilleri üzerine oldukça yoğun bir çalışma yapıp kitaplar çıkarmış Jim Allen, C ve E, H harflerinin yan yana kullanımının sadece elf dilinde olduğunu söylüyor ve Telkar'ın isminin aslında o gizli cüce ismi değil de daha çok Orta Dünya'da genel kültür olarak herkesin bildiği ismi olduğunu varsayıyor. Olabilir, mantıklı, kendi açısından bir yaklaşım getirmiş konuya. Büyük bir cüce, büyük bir demirci, gayet önemli işler çıkartıyor. Turin Turambar'ın Dorlomin ejderha kaskını yapan kişi kendisi gene. Bu noktada hemen Elendil'in Narsil'le olan hikayesine geçelim. Bildiğimiz gibi işte Gil-galad, Elendil Sauron'la kapışıyorlar Barad-dûr kuşatmasında. Burada Sauron bu kılıcı kırıyor. Isildur kırılmış olan parçayla Sauron'un elinden yüzüğü keserek alıyor. Daha sonrasında yanında aile yadigarı olarak kılıcı taşıyor. Kılıç iki parçaya bölünüyor burada. Bunu belirtmekte fayda var çünkü filmde bayağı bir parçaya bölünüyor ama normal hikayede iki parçaya bölünüyor sadece kılıç. Daha sonra 3. çağın 2. yılında o orkların pususunda işte öldürüldüğü o sekans başladığı sırada Yaveri Ohtar bu kılıcın parçalarını alıyor, Arnor'a geri kaçıyor ve orada Isildur'un oğlu olan Valandil'e bu parçaları veriyor ve bundan sonrasında Valandil bu kılıcın sahibi oluyor. Kılıcın parçaları Kuzeyli Dünedainlerin arasında bir aile yadigarı olarak kraldan krala geçiyor. En son sahibi Rivendell elfleri bu kılıcı tekrar dövdükten sonra ona Andúril adını veren Arathorn'un oğlu Aragorn. Bu kılıç Orta Dünya projelerinde genel olarak farklı yansımalarla karşımıza çıktı. 1978 yılında Ralph Bakshi'nin yapmış olduğu animasyon Yüzüklerin Efendisi çalışmasında Aragorn bu kılıcı hikaye boyunca kullanıyor. Ancak kırık haliyle kullanıyor. Sapa takılı kalmış olan bölümünü kılıçmış gibi Aragorn görevlerinde, macerasında yanında bulunduruyor. Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise kılıç çok fazla parçaya, 6-7 parçaya bölünmüş halde ve Rivendell'de gördüğünüz şekilde saklanıyor. Onlar orada elfler tarafından korunuyorlar. Ünlü o Boromir'in parmağını kestiği ve kılıcın parçasını yere attığı sahneden tutun da birçok yerde gördüğümüz güzel bir yansıması bu. O canlandırması veya. Daha sonrasında işte 3. filmde Kralın Dönüşü'ne kadar Aragorn bu kılıcı kullanamıyor. Arwen babası Elrond'u ikna ediyor, kılıcın tekrar dövülmesini sağlıyor ve bu şekilde Elrond kılıcı Aragorn'a götürüyor ve artık Aragorn Andúril'in sahibi oluyor. Bu kılıçla Ölüler Ordusu'nu emri altına alıyor. Umbarlı korsanları yok ettikten sonra dönüyor Pelennor çayırlarında Mordor'un Sauron tarafından gönderilmiş olan ordusunu da mağlup ediyor ve daha sonra bu grubu artık sözünüzü tuttunuz diyerek serbest bırakıyor. Bu şekilde filmde Aragorn Andúril'i macerasına katmış oluyor. Ancak kitaba döndüğümüzde ne oluyor? Kitapta sadece iki parçaya bölünüyor Andúril.
Ve Elrond'un konseyi sırasında Rivendell'li elfler bu kılıcı tamir ediyorlar ve orada Aragorn'a veriyorlar ve o da daha sonrasındaki adı olan Andúril'i koyarak macerada kılıcı kullanmaya başlıyor. Aslında hikayenin farklı versiyonlardaki değerlendirmeleri olarak görüyoruz. Ralph Bakshini'nin biraz daha yakın olduğunu biliyoruz. Peter Jackson'ınki tamamen yine bir sinema senaryosu olarak seyirciyi yakalamak üzere yapılmış olan bir çalışma. Ama bana göre her şekilde bu kadar detaylandırılabiliyor olması çok eğlenceli bir nokta. Buradan Orta Dünya'da ismi olan birkaç silah tanımaya gidiyoruz. Şimdi Orta Dünya'da isim almış birkaç silah tanıyalım isterim. İlk başlangıcımız Anglakel'le Anguriel'in kardeş kılıcı. Bu ikisi kardeşler. Ama biz Anglakel'in hikayesiyle devam edeceğiz çünkü o daha detaylı. Kara Elf Eol tarafından yapılan bir kılıç bu. Meteorit demirden yapılıyor. Meteorit demir nedir dersek %90 demir, kamasit, tanait gibi minerallerin karışmasıyla olmuş bir oluşum. Orta Dünya'daki bütün metalleri kesebilen bir kılıçtan bahsediyoruz. Hikayenin akışı sırasında yeniden yapılıyor ve adı artık Gurtang. Gurtang'ı Túrin, ejderhaların babası Galarunk'u öldürürken kullanıyor. Tolkien bu kılıcı tasvir ederken Kalevala isimli Fince şiirdeki kahraman Kullervo'nun kılıcını baz alıyor, ondan esinleniyor. Angrist yine Telkar'ın yaptığı bir bıçak. Narsil'in kardeş bıçağı, Beren'in Morgoth'un tacından Silmaril'i çıkarırken kullandığı bıçak Angrist. Aranrut kendisi Thingol'ün kılıcıdır, Doriath kralı Thingol'ün kılıcıdır ve daha sonrasında da Númenor krallarının kullandığı kılıçtır. Glamdring kendisi bildiğimiz gibi Gandalf'ın silahı olarak karşımıza çıkar. İlk çağdaki Gondolin elflerinin, demircilerinin dövdüğü bir kılıçtır. Diğer kardeşleri gibi o da orklar yaklaştığı vakit soluk, mavi bir ışık bırakır ve bu şekilde sahibine düşmanın geldiğini haber verir. Aeglos, Gil-galad'ın mızrağı, o efsane elfin silahı, Sauron'la mücadele sırasında onun düşüşünü sağlayan birçok yarayı açan silahtan bahsediyoruz. Grond, Morgoth'un topuzu. Hatta 3. filmde Grond'u o Minas Tirith'in kapısını kırmak için gelen Şahmerdan veya o Orta Çağ'da o kapıyı kırmak için kullanılan kütük olarak da görüyoruz. Bu şekilde kendisi listeye giriyor. Hadafang kendisi üçlemeye baktığımızda sinema perdesindeki Elrond ve Arwen'in kılıcı. Ancak Tolkien'in kitaplarında Hadafang yok. Hadafang Peter Jackson ve senaristlerinin film Weta Workshop'la ortak yaptığı bir proje. Filmi renklendirmek için çıkan bir kılıç ama güzel bir kılıç gerçekten. Orcrist, Thorin Oakenshield'ın elinde gördüğümüz Hobbit boyunca kılıçtan bahsediyoruz. Daha sonra tabii Thranduil ile esir düşünce kılıç elinden gidiyor. Ancak bu da 1. çağ Gondolin elf demircilerinin bir eseri ve bu da Galamdring ve Sting gibi kardeşleri gibi orklar yaklaştığı vakit soluk mavi bir ışıkla sahibine tehlikeyi haber verenlerden. Bu noktada Telkar'a bir öncelik tanımak istiyorum. Silah olmasa da yine bir eserini burada söylemekte fayda var. Sonuçta Narsil'in demircisinden bahsediyoruz. Dol Lomi'nin ejderha miğferini yapan kişidir. Araya o yüzden silah olmasa dahi bu miğferi de sokmak isterim. Hudor hanesi tarafından kullanılan bir miğferdir bu. Hudor hanesi kim derseniz Hurin, Túrin bu haneye dahil olan karakterler. Son derece süslü bir kasktan, miğferden bahsediyoruz. Altın işlemeler, rünler, Hurin'in çocuklarının kapak tasarımında bu kaskı görebileceğiniz için ben de bunu bu listenin içine almak istedim. Hemen arkasından Goodwin geliyor. Goodwin, Eomer'in kılıcı. Adını Beowulf sagasından almış bir kılıç. Bu isim orada geçiyor ve anlamı savaşta dostun
demek. Favorim olan Herugrim, Theoden'in kılıcı, muhteşem işlemeleri, şık bir kılıç. Bence hikayede ismi olması gayet güzel olmuş bir kılıç. Anduril. Doğal olarak videonun baş kahramanını görmeden gitmek olmazdı. Efsane görüntülü, efsane bir kılıç. Son ismimiz Ringil. Soğuk Yıldız yani Fingolfin'in kılıcı. Morgoth'un o aksak yürümesini sağlayan, o 7 yarayı açan kılıç, bu kılıç. Anlatımlardan çıkarttığımız kadarıyla yarası o soğuk havalarda, buz gibi havalarda etinizin kesilmesi gibi bir his, o çatlama olur yani, o hissi veriyor. Ve aynı zamanda buz ışıldaması gibi soluk bir ışıldaması var ışığın altında bu kılıcın. Ringil, ismini öğreneceğimiz son silah. Buradan net olarak ürüne geçiyoruz. United Cutlery'den Narsil'in parçalarını inceleyeceğiz. Ürünümüz 2003 yılında New Line Cinema lisansıyla United Cutlery firmasının piyasaya sürdüğü bir ürün. Filmde o Boromir'le Aragorn'un sahnesi, o sekans geçerken arka planda o Boromir'in Narsil'in parçalarını incelerken gördüğümüz heykelin minyatür bir çalışmasını yapmışlar. 16-17 santim kadar bir yüksekliği, 20 santime yakında bir yatay genişliği var heykelin. Aslında United Cutlery'nin portföyünde olan bir ürün türü değil bu ama iyi ki de çıkarmışlar çünkü çok başarılı bir ürün çıkarmışlar ortaya. Burada bir detaydan bahsetmek istiyorum. O standın üzerindeki kılıç, Narsil'in parçaları gerçekten metalden son derece detaylılar ve istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Bunun United Cutlery de birebirini çıkarttı, birebir replikasını çıkarttı. Hemen hemen aynı sayıda bildiğim kadarıyla parçalar. Oradaki işçilik ne kadar detaylıysa buradaki işçilik de en az onun kadar detaylı. Küçük olduğunu düşünürsek yani ciddi bir uğraş verildiğini fark edeceksiniz. Yine her zamanki gibi başarılı o heykellerin birçoğunda gördüğünüz gibi postür inanılmaz başarılı. Detaylar iyi çalışılmış. Sonuç olarak da ortaya çıkan ürün gerçekten piyasa değeri olan koleksiyonluk bir ürün. eBay'de bulabiliyorsunuz. Ben videoyu çekerken baktığımda $480 gibi bir fiyatı vardı. Buna kargo dahil değil. Çok ucuz bir ürün değil çünkü çok fazla bulabileceğiniz bir ürün de değil. Artık United Cutlery üretmiyor. Dediğim gibi Amazon dışında mesela Türkiye'de öyle çok fazla rastlayabileceğiniz bir çalışma değil bu. Ancak hani eğer bir şekilde fırsat olur da alabilecek duruma gelirseniz yani koyduğunuz herhangi bir yerde bir kitaplıkta, bir sehpanın üzerine, bir masanın üzerine gerçekten etkileyici bir parçadan bahsediyoruz. Yüz detayları iyi çalışılmış, saçlar güzel verilmiş, gerçekten o kıyafetin kıvrımlarında uğraş var. Sonuçta ortaya çıkan ürün başarılı. Bu arada eBay'den aldığınız zaman dikkat etmeniz gereken bir noktayı söylemek istiyorum. 6-7 parçalık bir kırık kılıç olduğu için ve bu kılıçla heykele yapışık veya onun bir parçası olarak gelmiyor. Kendi başına ayrı parçalar. O yüzden kaybolma şansı çok yüksek. Bu ürünü alırken dikkat etmeniz gereken o kılıcın parçalarının tam olup olmadığıdır. Tam halini bulursanız, fiyatı da uygunsa bence alınması çok yerinde olan bir koleksiyon parçasından bahsediyoruz. Evet, bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.